Ballarım, bu güncellemede Whiteout Survival için çoğu kişinin ilk bakacağı şey tılsımların seviye 18 olduğu kısım olabilir. Ama asıl kritik değişim bence o değil. Kırmızı ateş kristali seviye 1'e geçirdiğiniz anda günlük düzeniniz, şef emirleri değişiyor. Bugün size 3 şeyi netleştireceğim. Hangi yenilik gerçekten günlük hayatınızı kolaylaştıracak? Justice neden düşük ve orta harcama yapan oyuncular için önemli olabilir? Bir de Wolfgar etkinliğinde her gün neyi takip etmemiz gerekecek? Bunlardan bahsedeceğiz. Videonun sonunda da şimdiden ne biriktirmeli, neyi beklemeliyiz sorusunu tek tabloda ve tek celsede kapatacağız. Hadi hemen ilk değişimden bahsedelim. Kırmızı ateş kristali seviye 1'e taşıdığınızda başlıyor. Oyun bunu ateş kristali çağı olarak tanımlıyor ve şehre yeni bir şehir içi oyun ekliyor. Buradaki kritik nokta şu. Bu sadece ekranda güzel duran yeni bir bina demek değil. Eski şef emirlerinin bir kısmını kaldırıyorlar. Yerine kaynak üretimi, asker eğitimi, şehir gelişimi tarafını destekleyen emirler ekleniyor. İsimlerini de şimdiden biliyoruz. Bunlar kritik zaman, gelişmiş eğitim, şafak ittifakı takdiri gibi düşünebilirsiniz. Kısaca mantığı şu. Kullanmadığınız, etkisi zayıf kalan eski emirler yerine üretim ve eğitim planına daha da doğrudan dokunan seçenekler geliyor. Bu iyi haber çünkü günlük rotanızda bir düğmeye basıp unutacağınız şeyler değil. Hangi gün ne ürettiğinize göre kullanabileceğiniz küçük mini araçlar olabilirler. Benim tavsiyem güncelleme geldiği gün emir ekranına girip sadece isimlere bakıp çıkmayın. Her emrin bekleme süresini ve hangi kaynaklara dokunduğunu tek tek kontrol edin. Ben de tabii ki de size bunlar geldiğinde bir rehber çekeceğim ama bu sistemi doğru kullanırsak gerçekten faydalı olabilir. İkinci ve bence en pratik değişim yeni günlük görevler sekmesiyle ilgili anlatılanlar. Arena, tundra yürüyüşü, labirent, kristal laboratuvarları, kahraman alımı, ittifak bağışı, deniz feneri istihbaratı, çevrimiçi ödüller ve uzman tarafı. Bunların ilerlemesi ve kalan hakkı ödül alım durumunda tek yerde görüneceğinden bahsediyor. Balların bu aslında küçük gibi görünen ama günlük verimi ciddi şekilde arttıran bir özellik olacağını düşünüyorum. Çünkü kaybettiğimiz şey çoğu zaman güç değil, unutulan haklar ve sıkıcı günlük işler oluyor. Bunlar labirent hakkı, ittifak bağışı ya da bekleyen bir ödül. Gün sonunda tek başına küçük görünür ama ay sonunda o küçük kayıplar bildiğiniz gibi bize çok fazla geriye düşürme sağlayabiliyor. Güncelleme geldikten sonra benim önerdiğim sıra şu olacak. İşte önce günlük sekmeyi aç, kırmızı bildirimleri temizle, sonra kaynak ve asker planlarına geç. Böylece eksik yapmadığını, her şeyin tam anlamıyla tamamladığını, günlük olarak alabileceğin verimini maksimize etmeni daha da kolaylaştıracak. Dağınık menüler arasında dolaşmak yerine tek bir menü üzerinden hepsine gidebileceğin kontrol noktan olacak. Bu çoğumuzun bence uzun zamandır istediği bir rahatlık olabilir. Tabii bunu günlük görevleri nasıl işlediklerini ve nasıl yaptıklarını geldiğinde daha detaylı göreceğiz. Burayı biraz daha incelememiz gerekiyor. Bu tarz güncelleme videolarında sadece ne geldi demiyoruz ballarım. Eyaletiniz için ne anlama geldiğini de anlatıyoruz. Bu analizler işinize yarıyorsa ve anlatım tarzından memnunsanız aşağıdaki katıl butonundan aramıza katılarak kanala destek olabilirsiniz. Şimdi asıl maliyet ve gelişim tarafına geçelim. Gelişim tarafında iki büyük eşlik var. Birincisi 4. nesil kahramanlar yani Gen 4 başlamak üzereyken 3 yıldızlı efsanevi T6 şef ekipmanları gelecek. Yani beklenenden erken gelmesi planlanıyor. İkincisi 5. nesil kahramanlar açıldığında tılsım seviyesi 18 açılacağıyla ilgili duyuru olabilir. Buradaki kritik nokta şu. Bu iki içerik her eyalette aynı anda açılmayacak. Yine biliyorsunuz ki duyuru uygunluk koşullarının eyalete göre ilerlediğini açıkça söylüyor. Yani başka bir eyalette açıldı diye kendi planınızı o tarihe kurmayın. Elbette Gen 4 ve Gen 5'te gelecek ama hani bizim geçmişteki planımız gibi bunun günlükleri sizin eyaletinizin ilerlemesinin de önemi var. Peki şimdiden ne yapılabilir? Aslında baktığınızda kesin maliyeti açıklanmadan şu kadar malzeme yeter demek doğru olmaz. Ekipman ve tılsım tarafında kullanacağınız malzemeleri rastgele harcamamak mantıklı. Özellikle kısa vadede sizi ileri taşımayan bir yükseltme için tüm stoğu boşaltmak yerine açılacak maliyetleri görmeyi bekleyin. Bunların biraz erken açılması demek tılsım takası, Jeff de onun takasını zaten alabiliyordu. Tılsım takasını da daha erken alacaksınız. Ama aynı zamanda yani mantığını özetlemek gerekirse yeni güncelleme geldiğinde hız avantajı için birikimi olan ve bunu doğru kullanan oyuncular bununla birlikte güçlenecek ve bunun daha önemli olacak. Aynı zamanda balinaların erken aşamada daha fazla güçlendirmeye çalışan bir plan da bu diyebiliriz. İşte körlemesine harcama yapan balina oyuncular da o tavana en hazırlıksız yakalan oyuncu olabilir. Tabii bu parasının miktarına bağlı. Bir yere kadar yapabiliyorlar biliyorsunuz ki ama stajı kuramadıklarında üstünlüğü ele geçirebiliyoruz. Gelelim yeni etkinliğimizin adına
sonsuz sınav. Buz'un barbar lideri Windhowler Vulkar, uygun oyuncuların her gün dünyada meydan okuyabileceği yeni bir hedef olacağı söyleniyor. Buradaki ödül yapısı 3 parçalı. Günlük katılım ödülü, günlük sıralama ödülü ve başarım ödülü olacakmış. Yani bu demek oluyor ki sadece bir kez girip çıktım mantığı yetmeyecek. Günlük katılımı kaçırmamak için bir taraf kendi gücünüzü hasar çıkarıp sıralamadan pay almak isteyecek. Diğer tarafta kısacası oyundaki aktiflik süremizi arttırmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Buradaki önce 3 şeyi test etmemiz gerekiyor. Etkinlik hangi saatte açılıyor? Bize kaç giriş hakkı veriyor? Birlik dizilimimizden sürekli hasara mı yoksa tek vuruş gücüne mi daha yatkın? İşte etkinlik geldiğinde ayrı bir bilgilendirme ve dizilim videosu yapılabilir. Ama şimdilik net olan şey her gün dönen ücretsiz ödül noktası geldiğiyle ilgili net bir haber olması. Bu da etkinliğin detaylarını yine geldiğinde fazlasıyla konuşmamız gereken bir kısım olacak. Biraz daha bizim gibi az harcama yapan oyuncular için daha fazla zaman verin, daha fazla ödül alın kısmına geliyor. Geldik bence güncellemenin en değerli bölümüne. Yeni gelişim uzmanı Justice. Justice 5. nesil kahramanlar açıldıktan sonra geliyor. Savaş uzmanı değil, gelişim uzmanı olacağı söyleniyor. Bu ayrım aslında çok önemli ballarım. Çünkü gelişim uzmanları yalnızca en yüksek harcamayı yapan oyuncuya değil, günlük düzenine oturan oyuncuya da değer üretir. İlk yeteneği eski görkem, belirli aralıklarla keşif ödülü olarak haneden onur sandığı veriyor. İşte fakat günlük bir üst sınırı olacaktır. Yani arka planda çalışsın, gün sonunda sandığı toplayayım tarzı bir pasif yetenek olacak. Tam sayıyı görmeden güçlü ya da zayıf diyemeyiz ama düzenli bedava uzman malzemesi her zaman değerlidir. Bu sıralar uzmanlarda kafamıza bol bol sandık attıklarını da söyleyebiliriz. Sanırım kolaylarına gelen bir yetenek olabilir. İkinci yeteneğimiz görkemli kazanç. Labirent başkanlarından gelen ödülü arttırıyor. Buradaki kritik nokta şu. Labirent zaten günlük ve haftalık rutinizin içindeyse bu doğrudan mevcut oynayışınıza ek getiri yazıyor. Yani labirenti oynadınız, labirentte ödüller aldınız, ekstra bir görev açmıyor. Temelde yaptığınız şeyi daha değerli hale getirip daha fazla ödül almanızı, labirent mağazasından daha fazla malzeme almanızı sağlıyor diyebiliriz. Üçüncü yetenek hazine avcısı. Günlük evcil hayvan macerası deneme sayısını arttırıyor ve çifte ödül ihtimali veriyor. Yani buradaki iki kavramı ayıralım. Ek deneme garanti bir değer, ballarım. Çift ödül ise olasılıklı değer. Yani bu yeteneği değerlendirirken iki katı çıktı mı diye bakmayın. Önce size kaç ek deneme kazandırdığına bakın. Daha fazla malzeme toplamamızı da sağlayabilir. Bunu biraz geldiğinde göreceğiz ama fena olmayan bir yetenek olabilir. Tabii ki de test etmemiz ve denememiz gerekecek. Yine de yani harcama yapmayan oyuncular için güzel bir yetenek. Dördüncü yetenek usta diplomat. Her dehşet rallisinde haneden onur sandığı alma imkanı veriyor işte canavarlardan. Ralliye zaten aktif katılan bir oyuncu için bu çok temiz bir pasif gelir. O ota katıl yeteneğini vesaire açtığınızı düşünürsek. Ama günlük sınırda olduysa sırf sandık için daha fazla ralli açmanın değeri pek de olmaz. Önce balların bunun sınırını öğrenmemiz gerek. Sonra buna göre plan yapıp buradan da ödülleri toplayabileceğiz. Yani kısacası günlük olarak yaptığımız şeyden daha fazla sandık ve ödül alacağız diyebilirim. Beşinci yetenek servet yolcusu. Temelde belirli sayıda tundra yürüyüşü karşılaşması tamamladığında yine size haneden onur sandığı veriyor. Ve bunun yine günlük bir üst sınırı var. Yani Wenger'in ile özetleyecek olursak Zastras tek bir yerde patlayan uzman değil. Keşif, labirent, evcil hayvan macerası, canavar rallileri, tundra yürüyüşü boyunca sürekli bize küçük ama kazanç sağlayan bir uzman olduğunu görüyoruz. Eğer sayıları makul gelirse düzenli oynayan bir oyuncu için birikim yapması adına kıymetli olacağına inanıyorum. Tabii ki de bunu geldiğinde göreceğiz. Şimdi son bölümde günlük hayatı kolaylaştıran 3 tane iyileştirmemiz var ballarım. Bunlardan birisi sohbet gruplarının kapasitesi 200'e çıkıyor. Büyük diyebileceğimiz SVS olabilir, etkinlikler ya da herhangi şeyde tal olabilir. Birlikte plan yapmamız için duyurular yaparken rahatlatıcı olacağını söyleyebiliriz. İttifak şampiyonasında evcil hayvan yetkileri artık yerleştirildiği anda otomatik çalışacak. Bonuslar da o anda sahip olduğunuz evcil hayvan yetenek seviyesinize göre hesaplanacağı söylüyor. Yani yerleştirmeden önce doğru evcil hayvanınızı ve doğru seviyeyi kontrol etmeniz önemli olacak. Yani bunu tam olarak nasıl işleyeceğini
etkilerini biraz daha geldiğinde göreceğiz ama burada bir iyileştirme olduğu söyleniyor. Gelelim son olarak da hepimizin düzenli olarak videosunu çektiği rüya veri bulmaca etkinliğinde hızlı bir mod geleceği söylüyor. Tıpkı kar kureme etkinliğinde olduğu gibi. Bölüm açılmadan önce uygun olan oyuncular etkinlik eşyası harcayıp o bölümün mücadelesini anında tamamlayabilecek. Ödülü ve etkinlik puanını alabileceğine dair bir not var. Aslında bu balım gördüğünüzde bir kolaylık ama eşya harcayacağı için önce normal oynayarak mı, hızlı modda mı daha verimli gittiğini kontrol etmek gerekecek. Eğer bizden çok fazla eşya talep ediyorsa bu hızlı modu kullanmanın da pek bir avantajı olmayacak. Özet ve kapanış yapacak olursak Wenger numarayla son kez özetleyelim ballarım. 1. Arıtılmış kristal yani ateş kristali çağı geldiğinde şehir içi ve oyun daha kullanışlı şif emirleri gelecek. 2. Günlük sekme kaçanakları azaltacak. Güzel bir bilgilendirme menüsü olacak. Buradan takip edebileceğiz. 3. T6 şef ekipmanı ve Tılsım 18 için malzemelerinizi bilinçsizce harcamayın. Bunları daha erken gelecek ve buna göre daha iyi planlamalar yapmamız gerekecek. 4. Sonsuz sınav. Her gün takip edilmesi gereken yeni bir ödül noktası ekleniyor oyuna. Bu da bizim günlük ödüllerimizi arttıracak diyebiliriz. Siyasasın yani yeni uzmanın gerçek değeri tek seferlik güçte değil 5 farklı günlük aktiviteye yayılmış sürekli kaynak getirisinde olacak. Güzel bir uzman geleceği söyleniyor. Tabii ki geldiğinde göreceğiz. Sizce güncellemenin en iyi tarafı hangisi? Günlük gelecek bu toplanan sekme mi? Wolfgar mı? Yoksa Justice uzmanı mı? Yorumlarda yazın. Siz bu güncellemeyi nasıl buldunuz ballarım? Neler düşünüyorsunuz? Anlatın. Ayrıca videonun bu kısmına kadar geldiysen, videoyu beğendiysen ve kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Umarım bu video işine yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum ballarım. Ayrıca son videomuzda kanalımıza abone olarak yani katıl üyesi olarak destek olan Muhammed Şahin'e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarımızın temel konusu bir önceki videoda abone olan ya da katıl abonesi olan kullanıcıları videonun sonunda seslendirmeye çalışacağım. Desteğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız.